Öyle günler gördüm ki, aydın gökler kararıp, bahtım bir bulut gibi üstüme çöker oldu. Her gözümü yumunca, tanıdık yüzler görüp, hayaller, alev alev, beynimi yakar oldu. Ümitsizlik, gariplik, dört tarafımı sarıp, yüzüm sırıtsa bile, içim yaş döker oldu. Bazı insanlar yaşarken susar, yazarken konuşur. Sabahattin Ali tam da böyle biriydi. Onun kalemi yalnızlığın, adaletsizliğin ve memlekete duyulan kırgın bir sevdanın sesiydi. 1907 yılında Osmanlı'nın son demlerinde dünyaya geldi. Bugün Bulgaristan sınırları içinde kalan Eğridere'de doğdu. Babası subaydı. Bu yüzden çocukluğu Anadolu'nun farklı şehirlerinde geçti. Bu gezginlik onda erken yaşta bir yer duygusu kaybı yarattı. Belki de eserlerindeki bitmeyen ait olamama hissi buradan geliyordu. Öğretmen okulunda okudu. Genç yaşta edebiyatla tanıştı. İlk şiirlerinde romantik bir yalnızlık, kırılgan bir ruh hali vardı. Ama zamanla bu yalnızlık toplumsal bir itiraza dönüştü. 1928'de devlet tarafından Almanya'ya gönderildi. Berlin'de bulunduğu yıllar Sabahattin Ali'nin dünyaya bakışını kökten değiştirdi. Batı edebiyatını tanıdı, insanın yalnızlığını ve yabancılaşmasını derinlemesine düşündü. Türkiye'ye döndüğünde artık sadece bir şair değil, rahatsız eden bir yazardı. Bu rahatsız edicilik ona pahalıya mal oldu. Öyle günler gördüm ki dost dediğim insanlar, ben yanına varınca dudağını kıvırdı. Bir zamanlar yanımda ağız açmayanlar, sırtımı sıvazladı, bana öğüt savurdu. Silahsız gördüğüne saldıran kahramanlar, en alçak tekmelerle beni yere devirdi. Sabahattin Ali'nin şiirleri çoğu zaman bir hikayenin içinden doğdu. Şiirleri süslü değildi, yalındı ama ağırdı. En bilinen şiirlerinden biri olan Aldırma Gönül, Sinop cezaevinde yazıldı. Hapisteydi. Dışarıda hayat akıyor, içeride zaman donuyordu. Ama o, demir parmaklıkların ardında bile umudu diri tutmaya çalıştı. Başın öne eğilmesin, aldırma gönül, aldırma. Ağladığın duyulmasın, aldırma gönül, aldırma. Bu şiir sadece bir teselli değil, bir direniş biçimiydi. Benim meskenim dağlardırsa, onun özgürlük arzusunun şiirleşmiş halidir. Kalabalıklardan, ikiyüzlülükten, baskıdan kaçan bir ruhun haykırışıdır bu. Şiirlerinde aşk da vardı. Ama bu aşk romantik bir mutluluktan çok eksik kalmış bir yakınlıktı. Sevdi ama tamamlanamadı. Belki de bu yüzden dizeleri hep biraz yarım kaldı. Ey bir tane sevgilim, ben bugün yaşıyorsam, sanma ki hayat tatlı, insanlar hoş olmuştur. Dağ başında bir kaya gibiyim şöyle dursam, etrafım eskisinden daha bomboş olmuştur. Yalnız sana borçluyum bugün dünyada varsam. Seni her andığımda gözlerim yaş olmuştur. Sabahattin Ali asıl gücünü öykülerinde ve romanlarında gösterdi. Kaan'ı, Ses, Değirmen gibi öykülerinde Anadolu insanını anlattı. Ama süslemeden, yoksulluğu yücelterek değil, çıplak haliyle göstererek. En bilinen romanı Kuyucaklı Yusuf bir yalnızlık romanıdır. Toplumla uyum sağlayamayan, adaletsizliğe boyun eğmeyen bir karakter. Bir bakıma Sabahattin Ali'nin kendisi. İçimizdeki şeytan, bireyin korkaklığıyla yüzleşmesidir. Suçu sisteme atmak yerine insanın kendi içindeki zaafları sorgular. Ve Kürk Mantolu Madonna, bir aşk romanı gibi okunur ama aslında derin bir varoluş hikayesidir. Raif Efendi'nin sessizliği, Sabahattin Ali'nin toplumla kuramadığı bağın yankısı gibidir. Bu roman, yazarın ölümünden yıllar sonra hak ettiği değeri buldu. Ey sevgilim, bilirsin benim ne çektiğimi. Garip başımın derdi bir yürek taşıyorum. Anlarsın niçin uzak yerlere baktığımı. İçinde yaşanmaz bir dünyada yaşıyorum. Görünce gülme sakın çırpınıp aktığımı. Ilık ve aydınlık bir denize koşuyorum. Sabahattin Ali, hayatı boyunca düşüncelerinden dolayı takip edildi. Hapishaneler gördü,
işsiz kaldı, susturulmak istendi. 1948 yılında yurt dışına çıkmak isterken karanlık bir şekilde öldürüldü. Resmi kayıtlara göre bir kaçakçı tarafından öldürülmüştü. Ama ölümünün üzerindeki sis perdesi hiç kalkmadı. O, 41 yaşında hayata veda etti. Ama kelimeleri hala yaşıyor. Sabahattin Ali ne tam bir şairdi ne ve yalnızca bir romancıydı. O, bu toprakların yarım kalmış vicdanıydı. Bugün onun satırlarında kendimizden bir parça buluyorsak, bu aynı acıların, aynı soruların hala bizimle yaşadığını gösteriyor. Ve belki de tam bu yüzden Sabahattin Ali hala okunuyor, hala rahatsız ediyor, hala çok gerçek.